Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz gerçekten çok şık, çok kullanışlı fıstıklı çanta modelini çalışacağız. Daha önce boncuklu bir çanta örmüştüm ve boncuklar biraz sorun oldu. Bulabildiniz, bulamadınız, acaba rengi solar mı dediniz, kırılır mı dediniz. Ben de dedim ki daha önceden arkadaşlar ben şu modelle çok güzel bir motif modeli örmüştüm. Dedim ki neden boncuk yerine fıstık kullanmayalım dedim. Bir denemek istedim ve gerçekten iyi ki denemişim. Ortaya mükemmel bir şey çıktı. Ben yine içine astar dikemedim her zamanki gibi. Sizler içine güzel bir astar dikip çıt çıt veya fermuar dikerseniz inanılmaz rahat bir kullanış olacak. İçi gayet geniş. Ben şöyle tuhafiyeden aldığım aparatlarımı ekledim. Şöyle zincirime zincir çekerek hemen içinden geçirdim ve çok güzel oldu. Yine şöyle bir ayıcıklı aparatım var. Taktım. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok içime sinen çantalardan biri oldu. İnanılmaz kullanışlı olacak. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Polyester makrome kullandım. Şöyle hemen şunları göstermek istiyorum. 4 renk kullandım. Bej rengi ana rengim. Diğer renkleri de farklı kullandım ama sizler fıstıkları tek renk kullanabilirsiniz. Benim ipim polyester makrome. Üzerinde kaç milim olduğu yazmıyor ama muhtemelen 2 milimlik bir polyester makrome. Ama sizler makrome iple örmek istemezseniz bu çantayı istediğiniz çantaya uygun iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Kağıt iple de aslında denemek istedim ama elimde makrome ip olduğu için makrome ile ördüm. Kağıt iple de çok güzel olacağını düşünüyorum. Kullandığım tığ numarası 3 milimlik tığ kullandım. Videonun sonunda ne kadar ip gittiğini de belirteceğim. Orayı da lütfen atlamayın diyorum. Minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz, beğeniler çok önemli ve bu videonun beğenilerini gerçekten yüksek olmasını bekliyorum. Ve kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız da beni mutlu edersiniz diyorum ve hemen bu muhteşem güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle zincirle başlayacağım. İpime şöyle bir düğüm atıyorum ve toplamda 19 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 19 zincir çekip dönüyorum. Evet, ben toplamda 19 tane zincirimi çektim. En son çektiğim zincirden tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Tırnağımla çektiğim zincire batıp ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincire de bir trabzan olarak sayıyorum ve toplamda 20 tane ikili trabzanım var ve şöyle tek tek batarak zincirlerime toplamda 20 tane ikili trabzan yapıp hemen dönüyorum. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Son zincirime batıyorum. İkili trabzanımı yaptım ve bu şekilde sıranın sonuna geldim. Burada şöyle çeviriyorum hiç zincir çekmeden. Çevirdim ve hemen şu şekilde dibine batarak ilmek alıyorum. 2 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Şöyle şu kenardaki, bakın hemen önümdeki değil, onun yanındaki ilmeğe battım. İlmek çıkardım ve 2 ilmeği aynı anda kapatsın. Bu yöntemi aralarda boşluk kalmaması ve şu kenar bölümünün düzgün ilerlemesi için yapıyorum. Ve tek tek ilmeklere, daha doğrusu trabzan tepelerine batarak yine sayıyorum. İlk yaptığım şu bir trabzan olarak sayıyorum. 3'teyim. 4, 5, 6, 20'ye kadar yine hep sayalım arkadaşlar. 20 tane, ne eksilme ne artma olmasın. Bu sırayı da bitirip hemen dönüyorum. Yine sıra sonuna geldim. Bakın son trabzanı unutmayalım. İkinci sırayı da bu şekilde bitirdim.
Burada yine göstereceğim. Bakın şu şekilde, yani şöyle çevirmeyin, tersinize gider. Şu şekilde çevirin. Şu ilmek arkada kalsın. Bakın ilk trabzan tepesine batıyorum. İlmek alıyorum. Kapattım. Birinci değil, ikinci ilmeğe battım. İlmek çıkardım ve 2 ilmeği aynı anda kapattım. Bu benim birinci trabzanım ve bu şekilde git gel yaparak çantamızın tabanını oluşturuyoruz. Eminim ki anlaşıldı. Başka bir işlem yok. Önemli olan şu kenarı göstermemdi. Git gel yaparak ikili trabzanlar yapıyoruz. Ben daha önceden video uzamaması için şöyle daha önceden örmüştüm arkadaşlar. Yine 20 trabzandan oluşuyor. Hemen ölçü vermek istiyorum. Şöyle mezurumu bir bulayım. Ne kadar örmüşüm? Tam olarak 26 santim uzunluğunda. Hemen şöyle enine bakıyorum. 10 santim. Bu tamamen sizin elinizde. İstediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Ben 19 zincirle başladım. 20 trabzanla devam ettim. Sizler 25 trabzan, 30 trabzan, ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim için bu yeterli. Şimdi bu tabanın etrafına ben bir sık iğne yapmak istiyorum. Şöyle çevirelim. Bir zincir çekiyorum. Hemen ilk trabzan tepesine batarak şöyle 2 tane sık iğne yapıyorum. Burada arttırma da yapıyorum. Evet. Daha sonra şöyle ilmeklere tek tek batarak, önüme gelen ilmeklere tek tek batarak tüm etrafını bir sıra sık iğne yapacağım. Yukarı çıktığımda daha düzgün görünebilmesi için. Bu şekilde tek tek bakın önüme gelen ilmeklere batıyorum. Eğer kasma yaparsa daha çok batın. Eğer marullanma olursa daha az batabilirsiniz. Ben şöyle sırayla önüme gelen ilmeklere batacağım. Köşelere, her bir 4 köşeye 3'er tane sık iğne yapacağım. Birazcık genişlemesini istiyorum. Genişleyerek ilerlemesini istiyorum. Bu şekilde ben tüm etrafı dönüp hemen dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. İlk battığım yere bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane yapmıştık başlangıçta. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve şöyle bir kaydırma yaparak şöyle taban bölümünü bitiriyorum. Şöyle hemen tekrar bu şekilde de ölçmek istiyorum. Şöyle birer santim artmış olması lazım. 11 santim ve şöyle 26 buçuk da diyebiliriz. 27, tam 27 değil ama 27 olarak kabul edebiliriz. Evet, şimdi yukarı doğru tırmanacağız arkadaşlar. Burada 1 2 3 zincir çektim ve bakın şöyle arka ilmeğe batarak 2 tane ikili trabzan yapacağım. Hemen dibine battım. Aynı ilmeğe çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada zincir çekmiyorum ve tekrar sayıyorum. 1 2 üçüncünün arka ilmeğine batıyorum ve 3 tane ikili trabzan. Aralara zincir çekmiyorum. Tığın başını doladım. 1 2 3 arttırma eksiltme yok. 3 tane sık iğne sayıyorum. Tam üçüncüye batıyorum. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 üçüncüye bakın, arkadan arka ilmeğinin tekine batıyorum bu şekilde ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Bakın burada
hiç zincir çekmeden hemen karşıya geçiyorum. İlk trabzanın tepesine battım, kaydırmayla kapattım. Şimdi şöyle çok geriye gidemeyeceğim için hemen şurada bir kaydırma yapmak istiyorum. Şöyle hemen ara boşluğa geçmek için. Evet. Burada 3 zincir çektim ve boşlukların içine yine 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir yok. Bu şekilde. 2 sıra bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. Evet. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın. Hemen diğerine geçiyorum. Diğerine de aynı şekilde 3 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar arayı hiç zincir çekmeden her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan yapıp hemen dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Yine hiç zincir çekmeden ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve bu ilmeğim kaçmaması için hemen şöyle şuraya bir ayraç takıyorum. Takmasanız da şöyle iyice uzatın, eğer ayracınız yoksa zaten ilmek kaçmayacaktır. Şu şekilde bakın yukarı doğru yükselmeye başladı. Şimdi bu şekilde 2 sıra gruplar yapacağız. Çantamız bitene kadar ikinci sırada fıstıklarımızı yapacağız. Fıstık yaptıktan sonra 2 sıra bu şekilde üçlü gruplar yapıp daha sonra fıstık yapmaya devam edeceğiz. Ve hemen şöyle krem ipimi alıyorum. İsterseniz tek renk yapabilirsiniz. Tek renk yaptığınızda ip kırmanıza gerek yok. Ama renk değiştirdikçe ipimizi kıracağız. İpimizi kırdığımızda da bu şekilde ipime bir düğüm atıyorum. Ve bakın şöyle şurada duran üçlü grubumun ilk trabzanın hemen boşluğuna batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. İyice şöyle sıkıştırıyorum. Ve ilmeğimi uzatıp tığın başını doluyorum. İkinci trabzanın beline dolayarak üçlü bir fıstık yapıyorum. 2 ve 3 benim için yeterli. Size fazla gelirse ikili fıstık yapabilirsiniz ya da dörtlü fıstık dahi yapabilirsiniz. Hepsini kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen arkasındaki şu boşluğa batıp şöyle arkadaki ilmeği de alayım, yürüteyim. Sık iğne ile sabitliyorum ve ilk fıstığımı yapmış oluyorum. Arada yine hiç zincirim yok. Hemen bakın. Şu grubun ilk boşluğuna batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. İlmeğimi uzattım. Tığın başını doladım. İkinci trabzanın beline dolayarak yine üçlü bir fıstık yapıyorum. 2 ve 3. Tüm ilmekleri kapattım. Bir zincir çektim. Hemen arkadaki boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. İkinci fıstığımı da yapmış oldum. Evet. Arada yine hiç zincir çekmiyorum. Bakın. Hemen karşıya grubun ilk boşluğuna battım. Sık iğne ile sabitledim. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci trabzanı şu şekilde beline doluyorum. Net miyiz? Evet. Üçlü bir fıstık. 1 2 ve 3. Hepsini birlikte topladım. Bir zincir çektim. Hemen arkadaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. Karşıya geçtim. Sık iğne ile sabitledim. İkinci trabzanın beline dolayarak fıstık yapıyorum. 2 ve 3.
Hemen şunu da söylemek istiyorum. Eğer çok kasma olursa, istemediğinizden fazla kasma olursa aralara birer zincir çekebilirsiniz. Ben birer zincir çektiğimde, çok denedim çünkü, birer zincir çektiğimde çok gevşedi, çok gevşek oldu. O yüzden zincir çekmemeyi tercih ettim. Ama dediğim gibi zincirler tamamen size ait. Şöyle biraz örün, eğer kasma yaparsa zincir çekebilirsiniz. Ben zincir çekmeden hemen boşluğa geçtim. Ve ikinci trabzan beline üçlü fıstığımı yapıyorum. Başka bir işlem yok. Sıra boyunca tüm grupların ikinci trabzanının beline dolayarak fıstık yapıyorum. Evet. Şöyle arkadan sabitleyip sık iğne yapmayı da unutmuyoruz. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız arkadaşlar videoyu yavaşlatabilirsiniz ve bu videoyu başa alarak buradan bakabilirsiniz nasıl yapıldığını. Ben tamamen etrafını dönüp hemen dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Burada hemen fıstık tepesinde duran şöyle sık iğneye batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Yine burada hiç zincir çekmedim. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Eğer ipinizi kesmeyecekseniz hemen bir ayraçla tutturabilirsiniz. Ben kesiyorum çünkü birazdan rengi değiştireceğim. Şöyle iyice sıkıştırıyorum ve hemen diğer ipime geçiyorum. Burada yine aynı şekilde 2 sıra gruplar yapacağım. Nerelere yapıyoruz? Bakın, iki fıstık arasında şu geçiş noktalarımız var. Öncelikle hemen o geçiş noktasına batıyorum. Şöyle 2 zincir çektim. Çektiğim zincirle beraber bu grubun tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak. Yine arada zincirim yok. Tığın başını doluyorum. Bakın şu hemen iki fıstık arasındaki bir alttaki boşluğa, yani fıstıkların arasına değil bir alttaki boşluğa batıyorum. Şöyle ilmeklerimi uzata elimi çok sıkmıyorum. Hangi ip türüyle yaparsanız yapın, elinizi çok sıkmayın arkadaşlar. Şöyle gevşek, ne çok gevşek olsun ne de çok fazla sıkı olsun. Tığın başını doluyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Tüm boşlukları tek tek gruplar yapıyoruz. Başka bir işlemimiz yok. Bir üst sırada az önce yaptığımız gibi yine şu boşluklara batarak 3 tane ikili trabzan yapmaya devam edeceğiz. Yani bu grup sırası 2 sıra olacak. Daha sonra fıstık yapacağız. Şöyle hemen göstereyim. Bakın, kıvrılmaya da başladı zaten şu şekilde. Ördükçe iyice kıvrılacak ve güzelliği de ortaya çıkacak. Ben bu şekilde 2 sıra örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Yine aynı yöntemle ilk trabzan tepesine batarak şöyle kaydırma yaptım. Bir zincir çektim ve hemen yine buraya ayracımı takıyorum, ilmeğim kaçmasın diye. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın, ağır ağır gördüğünüz gibi şöyle yükselmeye başladık. Şimdi tekrar şöyle renk değiştireceğim ben. Çok güzel bir tarçın rengim var. Hemen ona bir düğüm attım. Ve yine aynı, hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. 2 sıra gruplarımı ördüm. Üçlü ikili trabzan gruplarımı ördüm. Daha sonra 2 sıradan sonra ikinci sıraya yine fıstıklarımı yapacağım. Fıstıktan sonra yine 2 sıra ikili trabzan sıram olacak. Bu şekilde istediğiniz sırada örebileceksiniz. Hemen şöyle herhangi bir grubun yine tam ilk boşluğuna batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. İlmeğimi uzattım. İkinci trabzanın beline dolayarak
üçlü bir fıstık yapıyorum. 2 ve 3. Hepsini kapattım. Bir zincir çektim ve hemen şöyle arkada ilmeğimi de yürüteceğim. Arkadaki tam bakın trabzan boşluğuna battım. Sık iğne ile kapattım. Gördüğünüz gibi ortaya çok güzel bir şey çıkacak bence. Ben de tam olarak ne yaptığımı bilmiyorum. Çünkü böyle hayal ettim. Dedim ki böyle bir şey yaparsak çok güzel olur. Diğer boncuklu videoda boncuklar çok soruldu. Akar mı? Kağıt, ip yıkanır mı? Ben de dedim ki makrome ile boncuksuz ama boncuk havası veren bir model çalışmalıyız dedim. Böyle bir şeyi hayal ettim. Sizlerle birlikte bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet, hemen önümdeki üçlü grubun tam trabzan boşluğuna battım. Sık iğne ile sabitledim. Ve ikinci trabzanın beline dolayarak üçlü bir fıstık yapıyorum. Tığın başını dolayarak 3 kez ilmek topluyorum tığıma. Daha sonra bu ilmeklerin hepsini kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen arkasındaki boşluğa batıp sık iğne ile sabitliyorum. Bir kez daha gösteriyorum. Hiç arada zincir yok. Hemen ilk boşluğa battım. Sık iğne ile kapattım. Ve hemen ikinci tam ortadaki ikili trabzanın beline dolayarak bu şekilde üçlü bir fıstık yapıyorum. Evet. Daha sonra tüm ilmeklerimi kapattım. Bir zincir çektim ve hemen arkadaki boşluğa batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Evet arkadaşlar, videoyu çok uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi 2 sıra trabzan sırası ve bir sıra daha fıstık sırası yapıyoruz ve istediğimiz kadar uzatıyoruz. Ben kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Yine göz kararı örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yeterince ördüm. Benim için yüksekliği bu kadar yeterli. Hemen şöyle fıstık sayısı vermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fıstık sayısı ördüm. Ve hemen şöyle ölçü vermek gerekirse ilk sırayla beraber 17 santim. Şöyle tam ölçelim. Hatta 17,5 diyebiliriz. Benim için yeterli. İçi de gayet geniş oldu. Şöyle görüyorsunuz, baya geniş. Ve gerçekten çok şöyle kalıp gibi bir çanta oldu. Hemen ben şu son rengimi kesmek istiyorum. Şöyle bir düğüm atmışım zaten. Ve renkli iplerimle artık işimi bitiriyorum. Hemen şunun ucunu da yakmak istiyorum. Çünkü maalesef kaçabiliyor. Bunu unutmayın. Şöyle hafif bir ateş ucuna tutup şöyle elimizle düzelttikten sonra kesinlikle kaçma olmaz. Şimdi artık birkaç sıra etrafına sık iğne yapacağım. Hemen şöyle şuradan ayracımı çıkarıyorum. Ayraç çok iyi oldu arkadaşlar. Kesinlikle ipim kaçmıyor. Evet. Şimdi şöyle baktığımda şuraları boş bırakmamak adına ilk önce şuraya bir batıyorum. İlmeğimi uzatarak kapatıyorum. Şöyle bir zincir çektim ve şöyle buraya 2 tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra fıstık tepesine geliyorum. Fıstık tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle tekrar göstereceğim. Şuraların düzenini bozmak istemediğim için bunu yapıyorum. Aralara normalde 3 tane yapıyorduk biliyorsunuz. İkili trabzan. Şu boşluklara. Ama ben çantamın ağzını genişletmek istemediğim için 2 tane boşluklara yapıyorum. Bir tane, yani 2 tane boşluklara ikili trabzan, fıstık tepelerine tam şu, şöyle bir kamerayı düzelteyim.
Evet, böyle daha iyi oldu. Şöyle bakın, 2 tane boşluğa ördüm. Bir tane de tam fıstık tepesine, bakın tepede 2 tane ilmek var. Batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şöyle hepsi eşit hizada olması için ve şöyle ipimi saklayarak devam ediyorum. Boşluğun içine şu şekilde batıyorum. İlmeğimi uzattım. 2 tane ikili trabzan. Böyle arttırma da yapmamış oluyoruz. Bir tane de şöyle fıstık tepesine sık iğne. Başını dolamadan battım. 2 ilmeği de kapattım. Sıra sonuna kadar boşluklara 2 tane ikili trabzan. Şu şekilde. Ve fıstık tepelerine bir tane sık iğne. Eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Sıramın sonuna geldim. Son olarak fıstığın tepesine battım. Sık iğnemi yaptım. Şu şekilde. Daha sonra burada ilk yaptığım şöyle trabzan tepesine batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Şimdi burada birkaç sıra sık iğne sıram var. Şu anda kaç sıra öreceğimi tabii ki her zamanki gibi bilmiyorum. Doğaçlama ördüğümüz için şöyle göz kararı bakıp karar vereceğim. Bir zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra tüm trabzan tepelerine tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Sık iğne tepesine de batıyorum. Yani önümdeki tüm ilmekleri tek tek batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Şöyle sıra sıra göstermek istemiyorum. Toplamda kaç sıra ördüğümü zaten birazdan paylaşacağım sizlerle. Ben birkaç sıra öreceğim. Sizler de istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Benimki size göre daha kısa olur, daha uzun olur. Tamamen buradaki sık iğne sırası size ait. Evet, bu şekilde ben birkaç sıra sık iğne örüp hemen dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Burada karşıda duran ilk sık iğneyi batıp birleştirme yapmıyorum. Burada ipimi kesiyorum. İğne ile düzgün bir geçiş sağlamak istiyorum. Hemen tığla şu ilmeği çıkarıyorum. Şöyle iyice sıkılaştırıyorum. Ve iğnemi, ipimi geçireceğim. Umarım geçirebilirim. İğnemi geçirdim. Hemen bakın şöyle iğne ile şurayı kapatacağım. Bakın şu şekilde düzgün bir geçiş sağlamış oldum. Hemen yanındakine de girdim ve hemen arkasını çeviriyorum ve hemen şöyle önümde bir ilmeğe batıp burada bir düğüm atacağım. Evet, daha sonra da iğnemle şöyle birkaç kez geçeceğim. Biraz sıkı örmüşüm, iğne zor geçiyor. Bu şekilde tek tek saklayacağım arkadaşlar, iğneyi geçirip. Buralar biraz zor olacak. Çok sıkı örmüşüm. Siz benim kadar sıkı örmeyin. Elinizi gayet normal tutun. İğne zor geçiyor çünkü. Evet, bu şekilde yapa yapa gizleyeceğim ve ipimi koparacağım. Daha sonra da çantanın tutacaklarını yapacağız. Evet, ben iplerimi gizledim. Şöyle birazdan da şunları gizleyeceğim. İplerim bittikçe değiştirmek zorunda kaldım. Ve içinde artık iplerim duruyor. Onları da daha sonra gizleyeceğim. Hemen şöyle tutacak kısmına geldiğimde yine ana rengimi alıyorum. Şöyle ucundan biraz fazla bırakacağım. Şöyle şu kadar bir şey bırakacağım. Ve hemen burada bir sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine
toplamda 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 şöyle sihirli halkamın ipini ben 6-7 gidecektim daha. Şöyle sihirli halkamın ipini iyice sıkıştırdım. İlk şöyle yaptığım sık iğneye batıyorum. Kaydırmayla bu sırayı kapatıyorum. Diğer sıraları kapatmayacağım. Bu şekilde. Daha sonra bir zincir çektim. Dibine batıyorum. Ve ikişer ikişer her bir sık iğneye batarak toplamda 12 tane sık iğneyi çıkarıyorum. Ve 12 sık iğne olarak bitene kadar devam edeceğim. Bu şekilde her bir sık iğneye iki sık iğne yaparak toplamda 12 tane sık iğne örüp hemen dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın kaydırma yöntemi yok artık. Bir de sihirli halkamın ipi arkadaydı. Tığ ile öne doğru çıkardım. Önde olması gerekiyor. Onu da hatırlatmak istiyorum. Daha sonra çözülebilir. Şimdi artık 12 tane sık iğne olarak şöyle sık iğnelerin üzerine batıp birer tane sık iğne yapacağız. Sprey şeklinde istediğimiz uzunluğa gelene kadar tek tek batarak sık iğne yapıyoruz. Başka hiçbir işlem yok. Döne 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 istediğimiz uzunluğa gelene kadar her bir sık iğne tepesine bir tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. En sonki sırada yine buradaki gibi kapatma sıramız olacak. Onu da bunu bitirdikten sonra tabii ki göstereceğim. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir yumuşama olmaması için kullanırken çantayı ben bunun arasına de bayağı kalın bir kağıt ip var. Şöyle 4-5 tane yan yana kesip içine saklamayı düşünüyorum. Hemen onu da göstereceğim. Bakın. Şöyle benim kalın bayağı bir kalın. Eğer bundan yoksa elinizde normal halatlar da kullanabilirsiniz. Veya boncuk elyaf doldurabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama hiçbir şey doldurmadan da yapabilirsiniz. Tamamen size ait. Bakın şöyle 4 veya 5 tane yan yana aynı uzunlukta keseceğim. Bakın şu şekilde aynı uzunlukta keseceğim. Şöyle biraz daha uzayınca bunu takıyorum. Şöyle takıyorum ve etrafında döne döne örmeye başlıyorum. Bu daha sert oluyor arkadaşlar. Hemen bu şekilde ben istediğim uzunluğa gelene kadar döne sık iğnelerimi yapmaya devam edip hemen dönüyorum. Evet. Evet arkadaşlar, ben yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. Çantamın şöyle şurasına göre ölçüp benim için yeterli olduğuna karar verdim. Hemen size ölçü vermek istiyorum. Spiral bir şekilde ördüğüm için kaç sıra ördüğümü sayamadım maalesef. Ama şöyle ölçtüğümde 16 santim arkadaşlar, şöyle gösteriyorum. 16 santim ördükten sonra artık uçları kapatacağız. Şöyle içlerine de kağıt ip koymuştum. Biraz uzun koymuştum. Ne kadar öreceğimi bilmediğim için hemen onları şöyle kesiyorum. Bunlar bayağı sert olmasına neden oluyor. Şöyle göstermek istiyorum. Güzel bence. Evet, gelelim kapatmaya. Şöyle hemen önümdeki sık iğneye batıyorum, ilmek alıyorum. Hemen yanındakine batıyorum, ilmek alıyorum ve 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum ve ortayı yavaş yavaş
kapatmış oluyorum. Şöyle 2'şer kez batıyorum. Biraz sıkı örmüşüm. Şöyle batıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bunu kapanana kadar devam ediyorum. Orta kapanınca ipimizi gizleyebiliriz kesip. Şöyle. Gördüğünüz gibi orta kapanıyor. Ben bu şekilde döne döne kapatacağım. İkişer ikişer batarak daha sonra devam edeceğiz. Bakın şöyle kapatmaya çalıştım. Şöyle bir açıklık kaldı. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Şöyle uzunca kestim. Burayı iğne yardımıyla kapatacağım. Şöyle çıkıntılı bir görünüm olmaması için ben hemen iğnemi geçirip geliyorum. İğnemi geçirdim. Bakın şöyle yönünü ayarlıyorum. Daha sonra şöyle ortayı kapatmaya çalışacağım iğne ile. Siz onu kendinize göre ayarlarsınız. Başta kameranın karşısında birazcık zorlanıyorum arkadaşlar. Ama eminim ki sizler daha hoş yapacaksınız. Bakın bu şekilde kapattım. İki tarafı da hemen aynı oldu. Şöyle istediğiniz gibi de bükebiliyorsunuz. Şimdi bunu burada hemen bir düğüm atmak istiyorum çözülmemesi adına. Şöyle hemen bir düğüm atacağım. Evet. Daha sonra da şöyle yönünü belirleyerek içten onu saklayacağım. İpimi saklıyorum. Daha sonra da keseceğim. Diğer tarafını da aynı şekilde saklayacağız. Evet. Bu şekilde artık ipimi kesebilirim. Buradan hemen ipimi kesiyorum. Ve hemen diğer uca iğnemi takıp buradan da ipimi gizleyeceğim, düğümleyeceğim. Ve benim çantamın şöyle minik askısı hazır olacak. Evet arkadaşlar, ben iplerimi şöyle sakladım. Ve hemen şöyle tuhafiyeden aldığım şöyle aparatlarım var. Şu şekilde açılıyor. Ve şuradan şöyle batırıp geçireceğim. Diğerine de biraz sıkı ördüğüm için şu anda geçirmiyorum. Çünkü biraz zor geçiliyor. Önce tığıyla açıyorum. Şöyle göstereyim. Önce tığ yardımıyla şöyle açıyorum. Ondan sonra geçiriyorum. Biraz zor geçiriliyor çünkü. Bu şekilde daha kolay geçirebiliyorum. Kameranın önünde de biraz zor oluyor. Eminim ki siz anladınız. Bu şekilde geçireceğim. Ve bir tane daha aynısından örüp hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, ben diğerini de ördüm. Şöyle aparatlarımı da taktım. Daha sonra tabii ki çantamı ütüledikten sonra hemen şöyle kıvırıp şuralara takacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Tam şöyle ortayı bulup şuralara takacağım. Daha sonra sadece bu tutacaklarla olacak gibi değil dedim. Şöyle hemen yine tuhafiyeden aldığım şöyle bir askım var. Metal askım. Hemen şurasına tutturarak uzunca bir zincir çektim. Şu şekilde. Daha sonra bu baştan, yani daha doğrusu şuradan hemen şöyle iğne ile bir içten bir dıştan hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın şuraya tutturdum. Şöyle bir içten bir dıştan şöyle geçirerek bu zinciri bir nevi aparata, yani zincire geçireceğiz diyebilirim. Evet. Şöyle. Tabi elimizle muhakkak düzeltelim. Bakın şu şekilde.
Şöyle tekrar içten battım. Daha sonra dıştan batacağım. Bunu yapmayabilirsiniz. Bu zinciri direkt takabilirsiniz. Metal zinciri direkt takabilirsiniz. Ama ben şöyle geçirince içine hem rengi çok güzel olduğu için çok hoşuma gitti. Çok da şöyle çantada patlayacağını düşündüm. O yüzden bunu bu şekilde geçirmek istedim. Bu şekilde zincirin ucuna kadar geçireceğim. Ve hemen şu aparatların biraz büyüğünü alacağım. Ve hemen iki ucuna da takıp çantanın şöyle bakın. Şöyle kıvırıp hemen şuraya tutturacağım. Ben şimdi bu zincirimi geçip aparatımı takacağım. Çantamı ütüleyip şunları da takıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben askılarımı taktım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık oldu. Şöyle içinde göstereyim. Gayet geniş. Hemen az önce gösterdiğim askımın içine zincirimi geçirdim. Hemen uçlarına şöyle halka aparatlarımı taktım. Şöyle kenarı çeviriyorum. Tam ortayı buluyorum. Şöyle bakın. Şöyle şurayı tam ortayı bulup şöyle ikiye katlayacağım. Şöyle çantam daha hoş görünsün diye. Direkt şöyle şu şekilde de takabilirsiniz. Ama ben şöyle birazcık kıvırmak istiyorum ki şu yanları daha böyle hoş dursun istedim. Siz kenarlarına nasıl takmak isterseniz o şekilde takabilirsiniz. Evet. Bu şekilde şimdi kamerada biraz zor olacak ama şöyle yani ikisini birleştirdiğim şu yere şu şekilde geçireceğim. Diğer tarafta da aynı şekilde diğer ucunda şöyle bakın birleştirdiğim şu bölüme direkt takacağım arkadaşlar. Kamera karşısında tırnaklarım da biraz uzun olduğu için maalesef zor oluyor. Eminim ki anlaşıldı. Hemen askımı da takıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben askımı da taktım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde hemen geçirdim. Ve hemen şuraya da askıya da şöyle bir süs taktım. Yine tuhafiyeden aldığım şöyle çok güzel ayıcıklı bir süs. Çantaya güzel bir şıklık katıyor bence. Evet. Şöyle şunların sert oluşu gerçekten çok şık oldu ve dik duruyor. Ben tabii ki astar maalesef dikemedim ama sizler astarını, çıt çıtını ya da fermuarını taktığınızda inanılmaz kullanışlı, çok şık bir çantanız olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben de açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ve hemen son olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben ana rengimden 4 yumak vardı elimde ve 4 yumaktan gördüğünüz gibi bu kadar kaldı. Ve diğerlerinden çok az gidiyor zaten. Diğerlerinden parça halinde vardı. Elimde diğer çantalardan kalmış artık iplerdi. Onlardan da çok az kullandım. Onlardan eğer elinizde varsa az kullanabilirsiniz. Ama ben fıstıkları tek renk yapmak istiyorum diyorsanız 4 tane bundan ve kullanacağınız fıstık renginden de bir tane almanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.